İyi ki bu gezi Aprilia Touareg'le çıktığım dediğim anlardan bir tanesi. Kilometrelerce uzaktayım Türkiye'de ve yalnız değilim. Yepyeni bir şehirden günaydın arkadaşlar. Artık neredeyiz? Jakarta'dayız ve gerçekten böyle büyük şehri özlemiştim. Çünkü yaklaşık 20 gün falan Sumatra Adası'nda oldum. Önceki bölümde izlediğiniz de Sumatra'dan Java Adası'na feribotla geçtim. Ve bugün Jakarta'da bir sürü işimiz var ve sizi de bu işlere dahil etmek istedim. Ne işlerimiz var biliyor musunuz? Öncelikle motosikleti Aprilia'ya götürmek zorundayım. Çünkü bundan sonra artık Bali'ye doğru devam edeceğim ve Bali'den sonra da Avustralya'ya geçeceğim biliyorsunuz. Ve Avustralya pahalı bir ülke olduğu için oraya ben çok fazla şey bırakmak istemedim. İşte motosikletin bakımı ile ilgili, lastiği ile ilgili bir şeyler bırakmak istemedim. O yüzden şimdi Aprilia'ya gideceğim. Zincir dişli değişimini yapacağım ki çok iyi hatırlayacaksınız. Zincir gerçekten başıma bela olacak. Yepyeni bir zincir, yepyeni bir dişliyle artık 30 bin, 35 bin, 40 bin kilometre sürebiliriz Avustralya'da diye düşünüyorum. Sonrasında lastik konusunda birazcık kararsızım. Yaprak düştü. Lastik konusunda birazcık kararsızım çünkü henüz 10 bin kilometre kullandım ve gerçekten çok fazla diş var üzerinde. Ama en azından arka lastiği Bali'ye gönderip Bali'de değiştirmek mantıklı geliyor şu anda. En azından eski lastiklerimi 2000 kilometre daha kullanabilirim ve bütçeden tasarruf etmiş olurum diye düşünüyorum. Bakalım nasıl bir şey olacağız. Şimdi hazırlanıyorum, çıkıyorum. Önce Aprilia'ya gidiyoruz. Hatta sonra burada birkaç tane belki motosiklet mağazası gezeriz. Climb'ın showroom'u var Endonezya'da. Orayı gezeriz. Bir de çevreden gösterebileceğim bir şeyler olursa gösteririm diye düşünüyorum. İyi seyirler diliyorum. Hoş geldiniz. Başlıyoruz. Evet, Motoplex'e doğru gidiyorum. Kaldığım oteli Motoplex'e yakın seçtim ki trafik yaşamayayım diye. Ama şöyle bir şey fark ettim arkadaşlar. Zaten şehrin içinde trafik yok. Jakarta'ya gelmek problem. Önceki bölümde hatırladığınız gibi. Onun dışında ana yollar geniş. Trafik normal yani İstanbul'dan çok farkı... Aha, ben buradan sağa gireceğim. Söylenemez yani. Bakayım. Kızım koca motoru da... Ha. Peki ben şöyle yapsam gençler. Evet, eyvallah. Motoplex'e gideceğiz. Umarım ellerinde zincir dişli vardır. Çünkü debriyaj setim benimle birlikte. Türkiye'den aldım. Bulamam buralarda diye. Onun dışında bir şeye ihtiyacımız yok. Falan filan. Bakalım nasıl bir yer bizi bekliyor. Instagram'dan ulaştım onlara. Dedim ki desteğe ihtiyacım var. Kaç kilometrede motorumuz? 58.964. Ya 1000 kilometre var 60 bine. Tertemiz şehir bu arada. Tertemiz şehir. Merkez gerçekten temiz. Yol üzerini sevmedim. Ama gezmedim de bugün, gerçi daha ikinci günü. İlk günüm hatta. Onda da Motoplex'e gidiyoruz. Çok baktım öyle. Müze falan var da müzeyi zaten biliyorsunuz benim hiçbir YouTube bölümümde müze görmediğiniz için. Tabii ki yine göremeyeceksiniz ama çok güzel kafelere götürebilirim sizi. Çok güzel sohbet edebilirim sizinle. Ah, koluma su damladı. Ama onun dışında yok ya, benden çıkmıyor. Kendim keyif almadığım için zaten videoyu açmak bile istemiyorum. Yani kendim gitmediğim için, özel video için gitmek istediğim yerlerdeyim. Bak bak bak, çakallara bak, Petronas gibi yapmışlar. Güzelmiş burası. Baksana yeşilin güzelliğine ya.
Aa, orada. Tam sağımızda Motoplex. Go go. Ratu. Saçma işler. Millet servise gelince nasıl giriyor? Şimdi birini gönderecekler de. Değişik. Çok güzel kafeler var. Aa, pazar gibi. Okay, now right. Ay, gaz veren ayağına zeval gelmesin. Değişik. Bari bu iş Türkiye'de olsun. Tutmaz. Baksana, duruyorlar. Aha. Ulan 10 metre için 1,5 saat döndük ya. Hello. Geldik. İşte geldik, Motoplex'teyiz arkadaşlar. İşte geldik yine, her yerde olduğu gibi her yerde rengarenk Vespalar var. Tabii ki öğle yemeğine gidiyoruz ve Endonezya yemekleri tadacağız. Sonrasında sizi servise götüreceğim ve servisi göstereceğim. Motosikletime neler yapıldığını paylaşmak istiyorum. Yeah, it's so near. Öğle yemeğine geldik ama. Neydi? This is the shrimp salted egg shrimp. Yeah, shrimp. Satay. Satay'ı önceki bölümlerden hatırlıyorsunuz zaten. Et şiş. Ayam dedikleri tavuk. Gado-gado. Ya gadu gadu. With peanut sauce. Ya yer fıstığı sosuyla birlikte salat. Bu da tofu. Mango sambal. Ya. Harika bir yemek yedik. Şimdi servise gidiyoruz. Motoru kontrol ediyoruz. Bakalım neler olacak. Evet, şimdi sonunda sizi getirebildim servise. Şu anda artık motosikletin her şeyini değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü Avustralya biliyorsunuz çok pahalı ve çok zor. Burada Aprilia Endonezya sayesinde çok güzel bir iletişim yakaladım. Ve Motoplex Sinerji'ye geldim. Şimdi burada motosikletin neleri değişiyor size onu göstereceğim. Eskiyen ve ses gelen zincirim. Motosiklet bu arada 1 saat içerisinde komple açılmış durumda. İnanılmaz, şaka gibi. Dişliler değişecek. Dişlilerim de yeni. Yağ değişecek çünkü yağın değişmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de debriyaj setim. Debriyaj setim değişeceği için yağda hepsi de boşaltıldı. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız arkadaşlar. Şöyle diyeceğim, bir marka düşünün ki sizi dünyanın hiçbir yerinde yalnız bırakmıyorlar. Ya çok teşekkür ederim.
hayatımda ilk defa bir serviste motosikletin bu kadar çok kişi tarafından ilgilenildiğini ve normalde bugün sana geri verebiliriz motosikletini dediler. Bu gerçekten inanılmaz bir şey yani, çünkü her şey değişiyor ve dört bir koldan çalışıyor çocuklar. Ya, zincir dişli değişti bile şu an. Öğle yemeğini yedik, motosikleti servise bıraktık. Çok güzel ilgileniyorlar ve yes of course. Dur, no. Şimdi pazartesi motoru alacağız arkadaşlar. Thank you. Bakın kimlerle buluştuk. Elena, they want to know you and Mita. Because I shared in YouTube your small story, and I said Elena on the road last 5 years like this, and then they said, "Who are you? We have to know you." And then I said, "Okay, I will take video for YouTube." Sure. Of course. Yeah. When you want to take? Now? Now I took it them done. Okay. Now we are going to LA. Elena'nın motorunu görmeye geldim ben de. Servisteydi burada 3-4 gündür. Acayip güzel bir şey. Dünyanın her yerinde gerçekten destekleniyor olmamız. Gerçekten öyle. Herkes ilgiyle karşılıyor. Herkes sevgiyle karşılıyor. Bu çok değerli bir şey bizim için. Elena'nın da yan çantaları var. Üzerine çadır vesaire de aldığı için biraz motosikleti ağır oluyormuş. Bizim Türk bayrağımız nerede? Göremedim. Diğer tarafta olabilir mi Elena? Düşmüş. Bakın burada kimin çocuğu var? Burada kimin kızı var? Bak ablası, şuna bak. Ve kızımızı teslim alacağız. Oh, benim canım kızım. Seni çok özledim. Service the bike. We already replaced the clutch. Debriyaj seti değişti. We already replaced the chain sprocket and Evet. the chain. Zincir ve zincir dişlimiz değişti. And we also already replaced the fuel level. So ready. I have Normal. now. Yes. Evet. Yeah. Bozuktu, bu çalışıyor artık çok. Yes. This is for me most important Yes, things. because you need to know Yes, thank you. about the condition of your fuel. So we replaced with the new part. So Yeah. ready now back to the normal condition. Thank you so much. I'm so happy. Better than clutch and chain sprocket now. Okay, everything already okay. Evet arkadaşlar, Aprilia ile daha işimiz bitmedi ama şöyle bir güncelleme geçmek istedim. Motorum 4 gündür burada. Debriyaj seti değişti, zincir dişli değişti. Throttle body, egzoz girişi nasıl deniyor throttle body? Onun temizliği yapıldı. Eskisi kadar çalışmıyordu iyi. Ve Avustralya için şu anda hazırlanıyor. Şu an Avustralya ile ilgili Bali'deki servise kontağa geçtik. Çünkü lastiği Bali'deki servise, Aprilia servisine göndereceğim. Onlar bana ellerinden gelen desteği vereceklerini söylediler. Ve burada çok güzel bir bakım hediye ettiler bana. Yani bu çok özel bir duygu. Gerçekten Aprilia dedi, seni dünyanın her yerinde, biz Endonezya'nın her yerinde dedi, senin yanındayız. Umarım dünyanın her yerinde de yanımda olmaya devam edecekler. Buradan da Aprilia Endonezya'ya bu yüzden teşekkür etmek istedim. Çünkü bu çok değerli, çok özel bir şey benim için. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bu bambaşka bir şey ya. İyi ki yanımdasınız. İyi ki bu gezi Aprilia Touareg'le çıktığım dediğim anlardan bir tanesi. Kilometrelerce uzaktayım Türkiye'de ve yalnız değilim. Öyle bir ara sokaklardan gidiyoruz şu an.
Ve lastik almaya da geldik arkadaşlar. Burada bir sürü lastik var. Arya çok iyi İngilizce biliyor. Yeah. Acayip. Lastiğimiz hazır. Ya. Yeah. Size true ya? That's true, right? Yeah. I think so. I don't know because my size. Sadece arka lastik aldım arkadaşlar çünkü şey için ön lastik daha bitmedi. Toplamda 12.000 kilometre falan yaptım. Bence beni Avustralya'da götürür. Arka lastik 160 dolar civarında, 5.000 lira falan. Biraz bütçenin üstüne çıktık ama Aprilia'nın yaptığı kıyaktan sonra ödeyeyim yani o kadar. Lastikleri değiştirdik arkadaşlar. Şu an Grab'le kamp alanına gidiyorum. Kamp ekipmanları almaya Avustralya için. Bir mağaza buldum. Aslında bir tane Decathlon var, bir tane de başka bir mağaza var. Güzel gözüküyor. Önce oraya gideceğiz. İnternetten çadır siparişi verdik. O da bugün otele geliyor. Her şey tamamlanacak. Harika bir mağaza buldum. Ama hiçbir şey yok benim için. Çok güzel şeyler var. Çok büyük uyku tulumu da var da bu kadar. Benim çantaya sığdırabileceğim bir şey lazım. Kaldık yine Decathlon arkadaşlar. Hope Otel'deyiz. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Şurası çok karanlık. Çünkü Decathlon'da hiçbir şey çekmek istemedim. Boş yere niye yardım? Boş yere neden reklam yapalım? Haksız mıyım? Ama size burada aldığım şeyleri şimdi göstereceğim. Neler aldım biliyor musunuz? Bugün çok masraf yaptım. Ya aslında standart şeyler, çok büyük bir masraf değil ama yine de günlük bütçeye baktığımızda birazcık masraflı. Şimdi size hemen gösteriyorum. Evde 2 tane çadırım var ama yanımda olmadığı için çadır aldım. Evet, bunlar artık benim kamp ekipmanlarım. Bu uyku tulumu 15 derece. Zaten sıcaklarda olduğum için. Çadırımız 2,5 kilo ağırlığında. Bunu çadırın yanında yere sermek için göndermişler. Bu da mat. Bir de kamp mutfağımız var artık. İçerisinden çatal bıçağı çıkıyor, işte tenceresi çıkıyor. Bir de kapağı çıkıyor. Neden böyle bir işe girdim? Çünkü Avustralya'ya gidiyoruz Bali'den sonra ve her şey çok masraflı olacak. Yani otel fiyatlarına baktım, günlük 100 dolar, 150 dolar, Singapur gibi. Bir tık daha pahalı hatta. Singapur bütçemin canını çıkardı. O yüzden tamam, son bir para harcadık ve ne yapıyoruz? Artık para harcamak yok. Kamp ekipmanlarımız hazır. Bunları tabii motora nasıl yerleştireceğim hiçbir fikrim yok ama bir şekilde hallolacak diye düşünüyorum. Durumlar böyle arkadaşlar. Biraz karmaşık oldu. Umarım sıkılmamışsınızdır. Yani oradan oraya gittik, oradan oraya gittik. Lastiğimi aldım, arka lastiğimi değiştirdim. Ön lastiğe gerek yoktu. Orada birazcık cimrilik yaptım. Bir sonraki bölümde dağ yollarından Jogjakarta'ya gideceğiz. Orada 2 tane çok önemli temple var falan filan, onları ziyaret edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hikayeme ortak olduğunuz için teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Bir diğer bölümde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.